And of course Turkish man. Turkish man is the best. Hava 15 derece. Allah gitti çocuk. Yani 3-4 bin euro alıyorsun. Bir tane sandviçe 15 euro veriyorsun. Arabaların şıklığı, elektrikli oluşları. Same some Turkish. Alex iyi biliyor. Hacı. Hacı. Cika Hacı. So why did you come then işte? Adama dedim nasıl okutacağım ben bunu? Sorun yok dedi ya. Geçtim. Hem Danimarka'da çünkü iş bulmak daha kolay İngilizceyle. 3 times. Раз, два, три. Oh my god, you did? Maybe we need to travel together. Kişi başı 700 yani 90 ile 100 euro arasında falan ödüyorsunuz. Bugün ne yapıyoruz? Futbol oynuyoruz. You been in İzmir? No, they have beautiful women, my husband. I need to feel that, yeah? It's a feeling. I'm very good with the feeling. I think you play also in Turkey. Yeah, we play tavla. Messi or your father? No. Warmer in the water, I think, than up in the Warm diyor, sıcak diyor. Gerçekten bugüne kadar geldiğim en iyi hostel olabilir. Bu arada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Bazen videolarda diyorsunuz ki Sezer altyazılar üst üste geliyor. Arkadaşlar YouTube'un sağ alt sekmede ayarlar kısmında altyazıları kapat seçeneği var. Hangi dilde izlediğinizi bilmiyorum. Dilleri kapatın. Zaten biz altyazıyı fazlasıyla koyuyoruz. Onu öyle yaparsanız üst üste binmez altyazılar. Böylelikle çok daha rahat izlemiş olursunuz. Haberiniz olsun. Günaydın dostlar. Yepyeni bir günden herkese merhabalar. Şu anda neredeyim? Malta Havalimanı'ndayım arkadaşlar. Nereye uçuyoruz? Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a uçuyoruz. Sesimden anlayacağınız gibi uykuluyum her zamanki gibi ama enerjimiz tam. Geçecek. Uçağa bineceğiz. Yaklaşık 3,5 saat falan sürecek. Sonra Danimarka'nın Kopenhag şehrini enlemesini inceleyeceğiz. 2 günlük bir süremiz var. 2 günde altını üstüne getireceğiz. Biliyorsunuz 2 günde yapamayacağımız hiçbir şey yok. O yüzden serüvene hazır olun. Lütfen şu anda izliyorsanız, koltuklarınızın başındaysanız eğer videoyu durdurup bir tane beğeni, bir tane yorum atarsanız zahmet olmazsa çok sevinirim. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Sizleri belki de dünyanın en mutlu ülkelerinden, refah düzeyinin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesine götüreceğim. Sarışınların bol olduğu, bizlere hiç benzemeyen bir topluluğun yanına gidiyoruz. Zorlu bir süreç mi olacak diye düşünüyorum. Hayır. Çünkü neden? Biz en zorlarını atlattık zaten. Şu anda gerçekten üst klasman ülkelere gideceğiz. Danimarka ile devam eden yolculuğumuzda İsveç, daha sonrasında muhtemelen Norveç. Eğer yapabilirsek de İzlanda ile de devam edeceğiz. Koltuklarınızda hazırsanız biz serüvene başlayalım. Başlamadan önce de The Sezar reklamımı yapayım ki zamanında gelmişti zaten. Şapkamız, gözlüğümüz, tişörtümüz, şortumuz, çorabımız tamamen kendi markamıza ait. Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Şu an 4 al 3 öde fırsatı var ama o tarihte bu video yayınlandığında olur mu? İnanın bilmiyorum. Çünkü geriden geliyor videolar. Bazen kızıyorsunuz ama mecburum çünkü stok yapmazsam altyazı, edit, karşı tarafa gönderme gibi süreçler çok zaman alıyor. Kusura bakmayın. Haydi Danimarka, Kopenhag yolculuğumuz başlasın. Güne Malta Havalimanı'nda başladım. Evden burası 15-20 dakikalık bir yolculuk sürüyor. Malta çok küçük bir yer biliyorsunuz. Yıllarca burada yaşadık. Ben Malta'ya geldim. 4-5 günlüğüne arkadaşlarımı görüp onlarla zaman geçirdim. Bu sürede hiç video çekmedim. Kusura bakmayın, dedim ki ulan sosyalliği unuttuk. Normal nasıl yaşıyorduk video çekmeden diye düşünüp ona göre yaşadım. Çok da keyif aldım. Onlara da buradan sevgi dolu günler ve hayatlar diliyorum Malta'da. Çünkü uzun bir süre Türkiye'den ve Malta'dan çıkmış bulunuyorum. Artık bundan sonraki yolculuklarımız önce kuzeyden sonra biraz da nereye geçeceğiz? Asya ülkelerine, Avustralya'ya gideceğiz. Bu arada Avustralya ve Kanada vizem çıktı. Vize keyfinden Zeki abiye de teşekkürlerimi borç bilirim. Artık oralara da gitme zamanı geldi. Hay. Teyzem geldi, kameraya selam veriyor. Malta'nın gerçekten havalimanı o kadar küçük ki. Yani ben size söyleyeyim 10, siz bana deyin 15 tane kapı var. Buradan burası Avrupa yolculukları oluyor genelde. Arka tarafta İstanbul ya da diğer dünya devletlerini barındırabiliyor. Şurada bir dükkan da var. Buradan da yemeğinizi alıp bir şeyler yapabilirsiniz. Velev ki Malta'ya geldiniz. Bunları da bilmeniz sizler adına iyi olacaktır. Hadi bakalım Danimarka'ya gidelim. Zamanı geldi dostlarım. 3. kapıdan nereye gidiyoruz? Kopenhag'a doğru yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Şu
Şu anda tarihler 9 Temmuz'u gösterirken uçaktan iner inmez yağmurun başlaması bana çok garip geliyor gerçekten. Kuzey ülkelerinde bunu fazlasıyla yaşayacağımızı düşünüyorum. Özellikle bulutlu ve yağmurlu havalar bizi biraz zorlayacak ama pes ettirebilir mi? Asla. Ceketimizi giydik, yağmurluğumuzu. Bundan bir yıl önce falan da bir işbirliğine gitmiştim. O zaman vermişlerdi bunu. Bugün burada işe yarayacağını düşünemezdim. Havaalanı çok güzel, inanılmaz güzel restoranlar vesaire var. Ortam da çok şık. Çok hoşuma gitti havalanları ya. Baksanıza kafelerine. Bak ne kadar estetik ya. Kıyafetler burada. Burada kafe shopları var. Biraz ülke hakkında genel bilgiler verecek olursak artık Euro'yu unutuyoruz arkadaşlar. Burada Euro geçmiyor. Burada Kron geçiyor. Danimarka Kron'u. Dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesine geldik. O yüzden işimiz zor. Ama üstesinden geleceğiz. Nasıl geleceğiz? Ben gelmeden önce bir tane hostel var burada. Bana onu önerdi takipçilerim. Dediler ki Sezer bak burada kalabilirsin. Biz daha önceden kaldık. Hem fiyatı uygun olur hem de sosyalleşme açısından çok iyi olur. Ben ve sosyalleşmek. Dedim ikisi benzer işler. Tamam dedim orada kalayım. Neyse ben mesaj attım. Dedim ki böyle ben geleceğim Danimarka'ya. İşte geldikten sonra YouTube'da çekmiş olduğum videonun içerisinde sizleri göstermek isterim. Çok eğlenceli bir yere benziyorsunuz. Aynı zamanda işte günlük storyler atarım falan dedim. Tabii ki dedi. Biz de seve seve bunu kabul ederiz dedi. Senin dedi profilini çok sevdik dedi. Sağ olun var olun dedim. Şimdi otobüse ya da trene atlayıp oraya gideceğiz arkadaşlar. Biraz sizlere nasıl bir yerde kalacağımı göstereceğim. Böyle gezilerde işte bizim bir şeyleri ekonomik seviyeye getirebilmemiz gerçekten çok değerli. O yüzden sosyal medyanın gücüne de burada bazen ihtiyacımız oluyor. Sizler de bizlere bir yorum, bir destek yaparsanız profillerimiz daha hızlı büyür ve bu şekildeki işbirlikleriyle gezilerimiz daha ekonomik hale gelir. Teşekkürler şimdiden. Hadi gidelim bavulumuzu alalım. Büyükmüş burası bayağı. Eşyaları almaya aşağı iniyorsunuz. Bu kısımları da gösteriyorum ki yarın bir gün Kopenhag'a gelirseniz sizler her şeye adım adım görmüş olun ki burada İngilizce bilmeyenleriniz olur ya da daha ilk kez böyle bir deneyim yaşayanlar olur Türkiye'den gelip zorlanmasın diye. Evet bakın orada ekranlar var. Gördüğünüz ekranlardan bagaj numaranıza bakıp hangi ülkeden geldiyseniz ona göre o numaradan bagajınızı alabilirsiniz. Gelin beraber Malta'ya bakalım. Malta 5'te 10 dakika içerisinde 10. banttan gelecekmiş. Hadi 10. banda gidelim. Evet aslan parçası geldi arkadaşlar. Bu şekilde aldınız. Şimdi otobüse doğru çıkacağız. Bu bile ıslanmış ya. Yağmur yağıyor. Şöyle isminizi de kontrol edin. Ne olur ne olmaz Sezer Yılmaz diye. Şimdi arkadaşlar geldiniz. Kopenhag Center'a gideceksiniz. Öncesinde buraya gelip şuralardan bilet alabilirsiniz. Buradan City Center'ı seçtik. Kopenhag'ın Center'ı seçtik. Bir tane şey seçtik. Şimdi gideceğim dedik. Now dedik. Ondan sonra buradan bir şeyler var. Bunları tam çözemedim ama bence standart alalım. 14.57 herhalde bu yeter bize. Continue dedik. 30 kron tutuyor. Continue dedik. Ödemeyi isterseniz kredi kartınızla yapabilirsiniz benim gibi. Şuradan okuttum ben. Bana şimdi biletimi verecek. No dedik. Evet biletimizi aldık. 4.27'ye kadar da zamanımız var. Otobüse bineceğiz. Hadi gidelim. Şimdiden otel olan hostelim Next House Otel'e gidiyorum. 800 numaralar falan gidiyor. Nasıl olduğunu onları da açıklayacağım size. Şimdi dışarı çıktık. Şurada duraklar var. Duraklara doğru gidiyoruz. Çok şükür yağmur durmuş. Şu anda dünyanın en güvenli şehirlerinden biri. Hatta listede 1. sırada ama bazen de değişebiliyor biliyorsunuz. Şu anda Kopenhag'dayız. Başkentindeyiz. 800 bin tane insan yaşıyor burada. Normalde de Danimarka'da 6 milyon insan yaşıyor. Bunların hepsinin detayları vereceğim size. Ama öncesinde doğru yere varalım. Kırmızı yandı. Şehire girer girmez arabaların şıklığı, elektrikli oluşları ilgimizi çekmeye başladı bile. Düzene geldik. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi 5C'ye bindim ben. Yani bileti de göstermedim. Bu adama bileti de göstereyim de ne olur ne olmaz. Dedim ben merkeze gideceğim. O zaten bu da gidiyor dedi. Ondan sorun yok herhalde. Normalde 800'lü bir şeyler gösteriyordu. 800'lerin kalktığı durak burası değildi. Gidiyoruz bakalım. Buluruz yolumuzu. Bu da otobüsün içi dostlar. İsterseniz tiketinizi de buraya gösterebiliyoruz mu? Ne yapıyoruz? Ben kendimi cahil gibi hissettim ya. Vallahi adama dedim nasıl okutacağım ben bunu? Sorun yok dedi ya. Geçtik. Almasak da binermişiz. Bu arada 4 euro verdim bilete arkadaşlar. Merkeze gidebilmek için haberiniz olsun. 30 kron. Şu anda 30'la 4'ü bölerseniz aradaki o kur farkının ne olduğunu bulabilirsiniz. Yaklaşık 7,5 euro falan yapıyor. 1 euro 7,5 değerinde falan.
geldiğim en cool hostellerden birine geldim arkadaşlar. 428'de kalacağım ben. Bu şekilde dörtlü odası var. Burası banyoları. Geldiğinizde bu şekilde yerleriniz oluyor. Kullanabiliyorsunuz. Mesela bu 3 numarada yatabilirsiniz. İsterseniz 1 numarada yatabilirsiniz. İsterseniz bu boş alanı kullanabilir. İsterseniz 4'lü ve 2'de de yatabilirsiniz bu şekilde. Ve burada da dolaplarınız oluyor ki güvenli eşyalarınız olsun diye. İsterseniz bunlara kilit de alıp koyabilirsiniz. Ben şimdi yaklaşık 2 gün burada kalacağım dostlar. O yüzden Next House Hostel'in ben sayfasını aşağıya bırakacağım Instagram'dan. Takip edip daha sonrasında gelmek istediğinizde de onların sitelerinden ya da işte bu Booking'den vesaire yerinizi ayırttırabilirsiniz. Gerçekten çok keyifli. Aşağıda inanılmaz bir ortam gördüm. Oraları size gösterince gym'inden tutun ortak alanına çok şaşıracaksınız. Hem de şu anda hani Danimarka'daki fiyatlara kıyasla 2 günlük fiyatı 70-75 euroydu. Normal burada bir konaklama tutmaya kalksanız kişi başı 150-200'den aşağı gidemezsiniz. Haberiniz olsun. Çok pahalı bir yerdeyiz. 1 euro 7,5 kron yapıyor arkadaşlar. Bak otobüs bileti 4 euroydu öyle söyleyeyim size. Dünyanın diğer ülkelerinde genelde 1 euro 2 euroyu geçmez. Danimarka'ya hoş geldiniz. Dünyanın en güvenli, en mutlu ülkelerinden ve şehirlerinden biri olan Kopenhag'dayız ve bu pahalığa alışacağız. Yapacak bir şey yok. 2 günde olsa harcayacağız artık. Gelin size kaldığım yerin aşağı katını göstereyim. Çok hoşuma gitti. Böyle bir alanları var. Ortak oturma alanları. İsterseniz burada oyunlar vesaire oynayabiliyorsunuz. Hostelin en güzel tarafları bu zaten. Birleştirmesi. Burada bira falan alabilirsiniz. Resepsiyon aynı şekilde. Sandviçler vesaire de var burada. Oyun alanı yine aynı şekilde. Langırt vesaire oynayabiliyorsunuz. Kocaman ya. Ben bayıldım buraya. Gerçekten bugüne kadar geldiğim en iyi hostel olabilir. Bak aşağıda neler var. Ama öncesinde bir Anastasia ile tanışalım. O bizi gezdirsin. Dostlar şimdi hosteli komple gezdik. Anastasia ile beraberim. Hi Anastasia. Hello. How are you? Very good. Welcome to Copenhagen. Finally Welcome it's to sun, actually. Denmark. Finally, this is my 47th country, Denmark. I'm really excited, and this hostel is amazing. Thank you. I travel lots of country, and then I saw lots of hostels, but I never seen like this as big, you know. That's what we want to hear. We want to make people speechless after they stay at Next House. I can feel that. Yeah, I'm gonna be enjoy here. People even don't need to go out, you know. They can stay and enjoy here. Well, that's also a Yeah. wonderful part of the concept. We want to people stay here and in the hostel because we have again 5 bars. I mean, the cheapest drinks 5 in town bars. as well. Cheapest drinks in town. We have beautiful Cheapest? rooms. Carlsberg for 39 kroner. Try to find something cheaper for 0.5. Oh, 35. 35. Please contact us if you find something cheaper in Copenhagen for 0.5 for Carlsberg. Wow, I'm gonna try tonight. And if people comes to here from Turkey, they need to find you or they can text from social media or All reservations we accept from our own website or any other like booking.com. so we can Hostelworld. put the link. Absolutely. Yeah. We're gonna put it for our website. Alright, deal. Let's go. Welcome. Welcome to Denmark. Ben size birazdan buraları da gezdireceğim arkadaşlar. 6. kattayız. Şu anda bildiğin çatı katındayız. Çatı katı orman gibi. Burada partiler, reggaeton, Latin geceleri, Yunan geceleri vesaire de yapılıyor. Zaten yukarıdan da bakıyoruz bayağı bir olaya. Şu anda tam şehrin merkezinde. This is the central area, yeah? Yes, Central Station is literally 5 minutes away from here. You have swimming area right over there in the canals. So they can swim in the Yes. canal? Oh, Then we have also sauna in the winter time, by the way, over there. so cool. Vay be. Gezeceğiz arkadaşlar. Birazdan şehrin içinde gezeceğiz. Ben size görmeniz gereken bazı detayları da göstereceğim. Sonra Kopenhag'ın altını üstüne getireceğiz. Hazır olun. And now we're gonna take him on a Copenhagen experience to eat some Danish synth and biking in the city. Do you know how to bike? Yeah, of course. Perfect, good. I fall. Just show After where 2 minutes, to I go. fall. I will make sure to film it. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi buraları öğrendim. Sizlere gezdirme zamanı tekrardan. Az önce başlamıştık. Buraları görmüştük. Ama esas kısım aşağıda. Her perşembe günü de futbol maçı oluyormuş. 3'te başlıyormuş arkadaşlar. En üstten başlattım ben biraz sizleri. Burası da bir pong oynanan masa. Biraz farklı. Hatırlarsınız Avrupa'da karşılıklı oynanır bu. 2 tane vardır ama burası böyle değil. Danimarka'da kimse top atılacak kişi herkes o kişiye atarmış. Yani başınız belaya girebilir. Burada da bilardolar var. Her oyun 20 kron değerinde. Yani 2,5-3 euro civarında yapıyor. 6 tane farklı bar var arkadaşlar. Carlsberg 40 krona satıyorlar. Yani hep 7'ye böleceğiz artık.
5 euroya falan satıyorlar. Bence çoğu dünyadaki yere göre artık bira fiyatları da artmaya başladı. Burası da yine ortak alan. Burada gelip isterseniz tenisinizi oynayabilirsiniz. Kışın da burası bar şeklinde oluyormuş. Yani millet eğlenmeye geliyormuş. Burada masa tenisi var. Her oyun 20 kron. Dediğim gibi top oynayacaksınız. Yarın futbol maçı var. Ayakkabıyla gelip oynayabilirsiniz. Yarın ben oynamayı düşünüyorum. Burada da yine arkadaşlar bir adet spor salonu var. İsterseniz spor salonuna da takılıp keyif yapabilirsiniz. Ve en güzel tarafı da isterseniz burada da filmler izleyebilirsiniz. Sinema salonu da var. Önce kartı açıklamanız lazım. Kartı yanınızda taşıyın. Şu şekilde filmler var. Harry Potter galiba. Böyle hostel deneyimini yaşayın. Yani özellikle gençseniz, ya bence burada genç bile değilseniz her türlü gelin burada takılın. Çok çok keyifli bir alan. Ben bayıldım açıkçası. Diğer taraflarda da barlar vesaire var. Onları da gösterelim ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar şimdi bisikleti aldık. Şehir turu yapacağız. Hadi bakalım gezelim. Buradan isterseniz hostelden kiralayabiliyorsunuz bu şekilde. Ya bakın kimle tanıştıracağım size. Ha? Tamam hazırlan hadi. Hadi evet Midilli'den katılıyor. Selin burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Kaç yıl oldu? 3,5 yıl buradayım. Of. Ama annen Midillili. Annem Eskişehirli, Aa. babam Midillili. Lesbos'ta yaşıyorlar. Nasıl tanışmışlar? İtalya'da. Aa, aşka bak. Napoli'de. Pasta yerken. Pasta yerken işte öyle aşk. Sen nasıl buraya yolun düştü? 3,5 sene önce bir değişik istiyordum. Çünkü odada hayat bazen biraz Yavaş. olabilir. Onun için Danimarka düşündüm. Çünkü Burası da bayağı bir yağmurlu ama oraya göre. biliyorum, Değil mi? Biraz adayışım şu an biraz özlüyorum. Hem Danimarka'da çünkü iş bulmak daha kolay İngilizceyle. Evet. Yani Türkçem biraz bozuk. Türkçen çok iyi ya. Valla ben çok şaşırdım. İngilizceyle iş bulabilirsin. Onun için de Danimarka'yı düşündüm. Sonra da işte Next House'da iş buldum. Eventler yapıyorum. Burada sen eğlenceleri sen düzenliyorsun. Evet, Latin Party. Oo Yunan çok severiz. Party. Görmen lazım. Vallahi görmem lazım. Ne zaman en yakın parti? 19'unda mı? Ayın 19'u. Tüh ben gidiyorum yarın. 2 gün sonra gideceğim ben. Neyse bir daha geliriz Yine ya. gelirsin Bir daha ama, geliriz ya. Yine gelirsin. Sonra da Midilli'de bekliyorum. Midilli'de işte. Kalispera. Yok. Kalispera. Efaristo. Parakalo. Efaristo. Çok teşekkürler. Ben Çok memnun teşekkür oldum ederim. ya. Ben de aynen. What's your name? Selma. Oh, nice name. Thank What's you. the meaning of your name? I don't know. You don't know? I don't think it has a meaning. Today we're gonna find out. We're gonna find out. Thank What can I you. get you? Şimdi yemek siparişi vereceğiz arkadaşlar. 4 kişi geldik arkadaşlarla. From Romania. Denmark zaten biliyorsunuz Letonya. Dillerini duyuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde konuşuyorlar. Og hvad kunne I tænke jer at drikke til? Duyuyor musunuz? Jeg beder om Carlsberg. Jeg har ikke Carlsberg, men jeg har en pilsner eller en classic. Çok değişik bir dil ya. Şeye benziyor. Almanca'ya da benziyor biraz. Karışık. Hem Romanyalı kardeşim. Det må godt være en natør. Så får I en Chardonnay. And also can we get water? Water, yes. Water Okay. please. Thank you. Selma. 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 Nice to meet you. Cesar. So, we're gonna start with you, okay? Yeah. We're gonna hear some stories here. So, since you say 10 years, 10 years. because of the fall in love, I fell in love with my beautiful wife. still you marry. Married. 2 kids. Mashallah, we say mashallah. 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 So, how did you decide to come here? I initially moved to Sweden. Nothing much happened in Sweden. Then I managed to find Copenhagen and I fell in love with the city. I love the city. I love the lifestyle. I love the building. Everything. People. It's just What's your favorite fantastic. city in Denmark? Skalskør. It's an hour and 20 minutes away from here. Ah, it's close here. Yeah, that's where I live. Is there a lake, something there? It's the sea So and we- some fjords. So you can swim there? Yeah, you can swim. But it's gonna be cold. I got used to it, but yes, it's very cold, especially in the winter. So, let's say them brother in your language. Frate, Frate. frate. How can I say thank you? Mulțumesc. Mulțumesc. Yeah, mulțumesc. 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 Mulțumesc, frate. Yeah. Thank you so much, brother. Now another story. Okay, I'm gonna ask some question. What's the best thing in Copenhagen? Why people needs to come here? Don't come. Well, well, to experience Danish hygge, I guess. Hygge. Hygge. What's the hygge? Hygge, that's a Danish way to explain coziness. Correct me if I'm... You're right. I'm right, yes. It's the Scandinavian design where everybody are gathered together and... Have you ever fallen in love any Danish boy? no, but I came to Copenhagen for love though. How is like men here? I don't know.
No, I never had a Danish boyfriend. No? No. And I never went on a date with a Dane. Any? Any. How possible? Like 10 years? I was in a relationship for 10 years. Okay. I was a loyal girl, yes. And then in those 3 years, never had a chance to go on a date with Danish boys. Usually it's, somebody from Balkan countries. Serbia, Macedonia, somewhere, yeah. Albania. Why? They are more like sympathetic or something? They are more friendly? Well, I'm coming from Latvia with a Russian background, so I just feel that culture is just closer to mine. That's why. That's why. Thank you so much. And of course Turkish. Turkish man. Turkish man is the best. Okay, last one here. What's your story here? I'm born and raised, but actually born and raised in the forest, but then moved to the big city. How do you feel here? Oh, nice. I love the city. I have my family here. Nice work. Do you have child also? Yeah. Do you have kids? 2 very good kids. Oh, Two, mashallah. 2 boys. Thank you. Thank you. So what's the best thing in Copenhagen? It's just to walk around. Nice people around. Nice atmosphere. Just so nice. You don't need to do anything. You just sing. You just bike around, sit on a bench. Very cool. How old are you? 44. You don't look like 44. He looks like 38 maximum. What about you, Alex? I'm 40. You're very good. Thank you. And you? You're 30. I'm 30. I'm 33. Very nice to meet you guys. We're gonna eat some lunch here and it's gonna be like Danish one. I'm really excited actually. We're gonna play a bit of. Tavla. It's the local tradition game. I think you play also in Turkey. Yeah, we play tavla. Valla in tavla var ya, çok iyi ya. Bir izleyelim bakalım nasıl oynuyorlar. 2 tane oraya koydu, 5 tane buraya koyacak. Same. Guys, I'm very good with this game actually. I can get your money. Perfect. Every game 20 korona. You can, I start the gambling. 20 krona, that's too low. if you win, you get the game. Okay. You trust yourself, ha? Let's see. Hadi bakalım. Başladı erkek tavlası. Ama bunların zarı büyükmüş ya. Bu olmaz ki. Vallahi kapı aldı 3-2. Arkadaşlar ilk deneyeceğimiz balık bu. Harry diye geçiyormuş ismi. Bakalım tadına. Bunların özel ekmeğiyle beraber. Güzel. Cheers guys. Oh, it's rock. Bildiğin anonsonu içiyorsun şu an. Bu kadar hazırlıksız yakalanmamıştım. It's easy to get drunk with this, yeah. 40%. 40%, yeah. Same then with the raka or... We have too many songs that makes you drink it. Yeah, actually the alcohol culture in Denmark is people really drink. Even from young age. They start from the young age, yeah. Parties, school bus parties you have as well? Yes. High school, yeah, mostly, or college. Balık çok iyiymiş. I really like this fish. It was very tasty. Also in Norway, we eat a lot of seal. Latvia as well, but Latvian seal is much more salty. Sweden. This one is sweet, but then Latvia Yeah, is sweet very ya. salty. Bayağı lezzetli abi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fiyatlar çok uçmuş durumda. Böyle bir menü söylediğinizde kişi başı 700 yani 90 ile 100 euro arasında falan ödüyorsunuz. Çok fazla şey geliyor ama gerçekten pahalı ya. Bak benim favorim bu oldu. Bunun içinde balık var. Pişmiş balık. Üstüne sos yapıyorsun. Bir de ekmekle beraber. Her şeyin altına ekmek koyuyorsun. Tam sevdim ben bu Danimarka'yı. Sabah akşam gelebilirim. Bir de rakı da veriyorlar. Rakı balık yapabiliyorsun. Çok güzel. Rakı da yanında. Türkiye'ye mi geldik? Rakı balık yapıyoruz anlamadım. O değil ben rakı da içmiyordum ha bayağıdır. Hiç sevmem. Arkadaşlar bir tane raven tatlısı diye bir şey geldi. Böyle kırmızı bir şey üstünde krema var. It's super tasty. Garip bir şey ya. Bunların ot gibi kuzu kulağı gillerdenmiş arkadaşlar. Plus minus? Plus minus. Okay. But I wouldn't say that it's a very Danish traditional dessert. Is that Danish? It's a seasonal Danish. Because it says summer, so in the summer you have it. It's good, not bad. So how was the food for you? Very good. Very good. Very You good. like it? I like it. What about I you? like my seal. You're done. You're done. Yeah, I'm good. This is like Tuborg Classic arkadaşlar. When I say arkadaşlar is meaning like my friends. Arkadaş. Arkadaşlar. Bira içtik, şarap içtik, rakı içtik, tatlı yedik. Azıcık kafamız güzel oldu. Şeylerden yedik, balıklardan yedik. 4 tane farklı balık vardı. İşte somon vardı. Baklava, bak baklava diyor. How is baklava? Baklava is better than this, yeah. If I eat baklava, I'm thinking why I'm eating this? Why people eat this? Babacım yani kurban olayım bizim yemeklere ya. Ya buradan şükredin. Yemek konusunda harbiden bizden iyisi yok ya. Trileçe. Trileçe. Oh my god, this is Bak trileçeyi gördüm, also my duyuyorsun. favorite dessert. What about künefe? Inside like cheese. Künefe. Show me the picture.
Come on guys, you know künefe. Of course you know. Künefe. Yes, I tried it. Yes. Kurban olayım künefeme. Bak kurban olayım. Bak burada Türk bayrağı falan nasıl ya? Some Turkish. Alex iyi biliyor. Haji. Haji. Jika Haji. Haji. There's a football player. The biggest. He was the biggest. I'm a fan of Fenerbahçe, but I respect Haji. Yeah. When I was watching the football game, he was the best. For the Fenerbahçe fan, Alex. But Galatasaray, Haji. For me, the football, Haji. Haji was the best. He was very like iconic player. Abi dürüst olmak Growing lazım. up. Haji kupa kazandırır, I şampiyon know about football a yaptırır. little bit, but Alex Turkish mutlu football, eder, I mean- lig kazandırır ama Haji değildi yani. Hani burada bir dürüst olmak lazım. Fenerbahçe'ler izliyoruz. Çok önemli bir konu. Bye guys. See you in Copenhagen. Nice to meet you. see you See you tomorrow for tomorrow. We're gonna play tomorrow at 8 morning. You say Yeah, so morning. Why do you play so early in the morning? Isn't it what? At 8? So Monday we play at 3. Thursday we play at 8. It's my mistake. Yarın 8'de but top some oynuyoruz people show up arkadaşlar. at Guys, I'm like a not Haji. You're Not Haji. I'm gonna be like Xavi Alonso. I'll be there at 9. Nice meeting you. Yeah, take Give me a care. hug. Yeah, take care. The talks. You're welcome. You are coming here. Şimdi tavla oynayacağız. But hey, you're playing for push-ups? Push-ups, yes. Yeah, on the harbor side. On the harbor. Yeah, it's a very nice bench there. You can do push-ups there. I won. 30 push-ups. It's a special one. Special, yeah. Evet arkadaşlar şimdi neredeyiz? Tekrar hosteldeyiz. Yanımızda kim var? What's your name? Bella. Bella. Where are you from? I'm from the U.S. And your name is Bella. Like Italian name, Bella. My grandfather's Italian. That's why. You speak Italiano? Come stai? Bene, bene, grazie. No? Non parla italiano? Sì, What claro. disappointment. No worries. So why did you come Danish then? So why did you come Denmark? My mother's Danish. That's why. Yes, I have the Danish passport. How do you like to work here? I love it. You love it? The best. What's the best part? The people. You know lots of new people, yeah? Yes. What was the favorite your country? My favorite? Brazil. Caralho! Caralho! Caralho. Is there a Brazilian here right now? There was earlier, but not now. How many hours are you working here? Today, 6 hours. You like a kind of part-time or you're Yes, full? part-time. You study here also? Yes, I'm a student. Student. What's your major? Biotech engineering. Nice. Do you like to study there? Yeah, a little tired of it, but What makes you happy in this life? oh. Feeling, guys. What makes me happy? Yeah. My friends, family, and traveling. What's your favorite country you travel? Brazil. Brazil won the ticket. Yes. Thank you so much, Bella. Yes, thank you You so join much. us. Brazil always kazanır abi. Brezilya çok başka. See you in there then. Yes, Thank you. Bye bye. Evet arkadaşlar şu an tekrar hostele geldik. Hostelin bir tane daha böyle barı var. Burada da isterseniz burada takılabiliyorsunuz. Morgan bir tane araba var. İnsanlarla burada What's your name? Laura, Laura, where are you from? Andorra, You speak which language? Catalan, Habla español. also, sí, You're originally from Andorra? Yeah. You born there? yeah. I never met someone from Yeah, Andorra. I've got that before. all the time. That's perfect. So what's the best thing in Andorra? I know the mountains. So what are you doing here? A holiday? Just came here to see. Did you like visit. here? Yeah, I like it. How many days you gonna stay here? I think like 3. This is your first day? I mean, I got here yesterday, but late. Second day. Yeah, well, See you around kinda. then. You I'm gonna too. be here. Nice to meet you. You Bye bye. too. Mucho gusto. Abi Andorra'dan ilk kez biriyle tanıştım. Kameranın arkasında da Anastasia var. Bizi çekiyor. Burada da bar var. İsterseniz buradan da bir şeyler içebilirsin. İsterseniz burada böyle milyon tane insan var. Bunlarla tanışabilirsiniz. Yani hostellerin bu güzelliği var arkadaşlar. Geldiğinizde sosyalleşebileceğiniz bir ortam var. İsterseniz de oyun da oynayabiliyorsunuz. Şurada 2 tane de oyun var. Onu da gösterelim size. Bak burada hafif bir toprak olur. Bu toprakla beraber topu itmeye çalışırsınız. Birbirinizin topunu vurmaya çalışırsınız. Hi guys.
gidiyorsunuz. Oradan isterseniz oradan topu vurabiliyorsunuz. Öyle de bir ortam var. İsterseniz burada oyunlar, isterseniz bilardo oynayabilirsiniz. Saati 60 korona. Yani 60 kron yapıyor. 60'ı 7'ye böleceksiniz. Benim matematik bitti abi. Çok içtim. Ondan matematik falan kalmadı. Burada da sushi day mi yapıyorlar artık? Pizza day mi yapıyorlar? Bon appetit. Bunlar tam Danimarkalı'ya benziyor. Hey guys, how are you? Good, how are you? I'm good. Where are you from? Australia. Finland. Onka kaikki hyvin. On tosi hyvin. Mitä kuuluu? Tosi hyvä. Hyvä, Sinulle. hyvä. I know a little bit. So- My first girlfriend from Finland, bro. Oh, true, yeah. When I was 16 years old. learning, so- Oh, really? You are learning as well? Yeah. It's a bit hard, but It's hard, yeah, but good luck, brother. yeah, thank you. I'm gonna go to the Australia this year. Are I you? got the visa right now. Oh, awesome. Yeah, yeah. Where are you gonna go? I don't know. Tell me. Melbourne's cool. Sydney's cool. I like more nature, bro. Brisbane, awesome. Like you get Brisbane, yeah. lots of rainforest and stuff like that. But Australia's full of nature, so I'm sure you'll find. So I'm gonna, And wherever you find go, it's gonna everywhere, be, yeah. How is it going so far, Denmark? It's going good, yeah. Cool. Yeah, we love This it. is your Yeah. first time together? No, You've I've been before, yeah. My first time, yeah. About 8 years ago, yeah. How long have you been together? 10 years. 10 years. No way. How old are you guys? I'm 31. 31. You? 31. How do you know each other? We met in Australia. When I was on my working holiday. Yeah, 10 years Working ago. holiday, you met and then Yeah. still I continue. met the Yeah. other boy, yeah. Perfect. What's the being secret? Together long time. Just being like, it's hard to explain. Yeah. I think we're both like quite understanding. Yeah. We know What are your names? SC. SC. I'm Josh. Nice to meet you. My Nice name to is meet you. Cesar. Nice to meet you. Enjoy your night. We shall. See you around. We're gonna be here. Thank you. Thank you so much. Arkadaşlar böyle bir anda içinde buldum ben röportajı. We start just with Bella and then we still continue. The people are very nice here. Very open. Everybody are very open. Everybody are ready to. Three times. Raz, dua, tri. Oh my God, you did. Maybe we need to travel together. Anastasia, you're I very can good. film it. I can film you everything. can film it. Everything. I can film everything. Exactly. Everything. Absolutely. The lightest shit though, like this. She's professional, guys. Oh my I'm a God. content creator here, so Content of course creator. I should be You good. make the videos here? Yes. All videos. Most of them. Most Right now of we them. also have another colleague as well, Stefano, and then we have also Daria who is doing TikToks. Very cool. We're a I big can team. see you're very good with the camera. I think you need to buy this one. I will buy this It's not one. advertisement, but you need to buy this. I have my Sony big camera, like a professional, because I'm also a photographer. I'm gonna sell that one, and I'm gonna buy this one from my travels. Because it's very easy to get it, you know? Like with the hands and then Exactly. they give the microphone also. Arkadaşlar sizler de YouTuber olmak istiyorsanız bu DJ'in Pocket 3 kamerası var. Çok güzel, kullanabilirsiniz, haberiniz olsun. Exactly, that's what he said. DJY, please sponsor us if you see this. Please pay us Because something, yeah. We're broke. We are in Denmark. It's expensive here. One beer, how much? In the city, I would say 6-7 euros. At the hostel, it's 5 euros. Nowadays, even in Malta, just 5 euro in the nightclubs. It was 3 euro before. After the COVID, what makes you happy? Making videos. Making videos, creating memories, I would say. Guinness or a classic? Guinness. Guinness, huh? What? Guinness. You're having Classic. classic, huh? Alex always give the beers, guys. Be Yes. careful. When you come here, you're gonna drink beer. A lot. Did you see? Save water, drink beer. Oh my God, he's very dangerous. That's the Danish That's the culture. Danish culture. And you yeah. know when They drink sometimes all in the the time. in the shops to buy beer is much cheaper than water. So, the water, drink beer. Exactly. Let's go get a beer. Let's go. In once. Yeah, so it's I need to feel that, yeah? a feeling. I'm very good with the feeling. Guinness is a feeling. Guinness is a feeling. So, we're gonna check, yeah? End of the... Yeah. Aren't you? Okay. No, so hey, this is a loser. Oh, what was there? Show us. No. Put the glass. Put the glass. Turn it. Who won, do you think? Wait a second. No. All right. So we have to do one more. Nobody won. Yeah. Abi kaybettik. Buraya kadar yapmamız lazım. Till here or till here? In the middle of the G. Okay. Ha, middle can of you the also G. do it? Why you didn't tell me before? We have another player here in the house. Another, okay, challenger. Let's see. Bak şimdi o deneyecek. G'ye kadar, ortasına kadarmış ya. Ben başına sandım. Ondan saldım biraz da. Way too much now. Perfect. Again. Now I know how to do it next time I win. Yeah, me too. I didn't know in the middle of the... Okay, cheers. Let's just enjoy. 45 degrees. Just for the enjoy or still...
So what's your name, brother? My name is Diego. Diego, nice to Diego. meet you. Where are you Sir, from? I'm from Argentina. Mucho gusto. My favorite country, Brazil and Argentina, because of the carne. You know Our what? meat is super good, man. You I know think it's why- better than Brazilian. You know I love Brasilia because do you know Mole Beach? Mole Beach? Yeah, Florianopolis. Yeah, Florianopolis. Only Argentinian people come there. There are the most beautiful women in the world. Is it true? It's true. I don't know. I have a girlfriend, but my girlfriend say yes. Yes, yeah. Your girlfriend, you say yes. Yeah, my girlfriend said like they are the most beautiful. How long have you girls been alive. in Denmark, bro? 4 years. Yes, How a lot. did you decide to come here? COVID start. And The inflation was high in super high. Argentina. Our economy was not that good, and I decided to move here because of that. It's the opposite, you know. Like, Yeah, I know. Yeah. I was there 2023 in Argentina, in Buenos Aires, also Cordoba, also Iguazu. Your meat is very delicious. Your girl are very beautiful. The people are very nice. What's the worst thing in Argentina? I would say the culture. Like we are very warm with people. Do you feel like welcome there? Like welcoming there? They were. That's why. Like we are like that. It's very different in Europe. And I love this. Yeah, I think Not it's the like best. Denmark. And mate. Mate is super good as well. Mate is good, bro. But I would say it's had more the important mate. the culture. Yeah, in the morning I was drinking mate. Yeah. With the Okay, mate. Do you have well, mate here? Yes, in the office, in the back Bro, office. but sometimes, think about it, you are walking around, also you are traveling, but still you have mate. How do you get this? We're driving and we have mate. Yes. We are all the time. But Like, why? It's like an addiction. kind of addiction. We can do it. We can do it all day Still because do we you have study. If you drink mate, you're gonna be focused. Like and you share with other people. Again with the culture, you know, like And also yeah. healthy. It's Like a yeah. green tea, Yeah. Like a Yeah. green tea. How old are you, brother? I'm 32. But he looks younger. Argentinians look younger in general. What's the secret, brother? Just party, mate, and Beautiful girls. no. He's very good. Okay, last question. Yeah. Maradona or Messi? Messi, I would say. Messi or your father? No. Messi. No, My my father. father. My father, for Okay. sure. My Thank father you so put me in Maradona because he liked Maradona. I like he Messi. love Maradona, yeah, of course. New generation Messi. This or generation one, thing. Yeah. Yeah. Also Pele, Brazilian side. Nice to meet you, brother. Mucho gusto. Argentina. Vamos Argentina. Viva la Argentina. Danimarka'nın dışına çıkmadan hostelde de takılabilirsiniz bu şekilde. Shuffle oynayacağız şimdi arkadaşlar. Buradan topları atacağız. Böyle demir bir tane oyun gibi düşünebilirsiniz. Kumlar falan var burada. Birazdan başlayacağız bakalım. Sırasıyla atacağız. Burada bak 1, 2, 3, 4 var ya. Bunlara getirmeye çalışıyorsun. Ona göre puan geliyor diye biliyorum. Arkadaşlar sadece şu kadar farkla kaybettim ya. İnanabiliyor musunuz? Bak şu kadar farkla kaybettim. Ve 14'ten geldim kaybettim. Neyse 10 tane şınav çekeceğiz. Amazing. Let's go. More, harder. I think I'm done. Ya işte kaybetmek de var. Bazen kaybedersin. Thank you. Champion. Let's go. Who's the next one? Who's the next one? Arkadaşlar şu anda bak kanalın içindeyiz. Burada 2 tane çocuk vardı. Kardeşim dedim soğuk değil mi? Yok dedi ya 20 derece daha ne olsun dedi. Şimdi de bak şurada insanlar var atlıyorlar zıplıyorlar. Şu kardeşim bak burada yüzüyor ya. Bak çıkıyor. Bro it's not cold. It's warmer in the water, I think, than up in the air. Warm diyor. Sıcak diyor. Are you from Denmark brothers? Sweden. I'm going to Sweden after 2 days. Stockholm. Is it good? Why you are here, brother? Then just for holiday? flies to here. I'm a YouTuber, bro. I make some videos. Just. Okay, that's cool. What's your name, brother? Axel. What makes you happy, brother? Training, Yeah, going you have a good places. body, brother. Training, going places, meeting new people, relationships, family. Too much things, huh? Many Chocolate? things. No. Ice cream? No, I'm not into sweets too much, honestly. Warm weather? Meat. You like meat, brother. What's your favorite country, brother? Maybe Sweden. Where I should go there? So you're going to Stockholm now? Now Stockholm, yeah. But I don't have return ticket yet. Stockholm, Skåne is the part right over the bridge. It's very nice. We went there today. Alas, Stena, a rock formation. Like there are some mountains, something? Yeah, north is mountains and the west coast is very pretty. A lot of beaches and I have family in Blekinge. Yeah. It's nice. Just go to a lot of islands. I'm gonna watch again this video because the names are very hard. I'm gonna remember. Very hard. Yeah, what's your name, brother? Axel. Axel, nice to meet you. Nice to meet you. Have a lovely day and You too. enjoy. It's not Thank cold. you. You sure? It's, I mean, you would think it's, where are you from? Turkey. Turkey. You would think it's cold. Yeah. It's a little cold. You are coming from north, I'm coming from the... It's probably 16, 17. Not bad. But I don't know. It could be more. I'm used in Stockholm, Sweden, it was like 12. I got used. But for me, no. I'm with the jacket here, brother. Yeah. What's your Thank you YouTube so much, channel? Axel. Yeah, What's YouTube your channel. YouTube channel? Sezer Yılmaz. Guys, you need to follow as well.
Come on. Nice meeting you guys. You nice too. meeting you as well. See you. Now it's See you getting, around. now it's getting cold. Getting cold, yeah. cold outside Take cloth, brother. Bak orada da zıplıyorlar ya. Yeah, Go swim? I want. If you want to, we can. No, I'm not gonna No? go swimming. No. Come on, you're Latvian. I'm Turkish. You need to swim. It's too cold. Who is here? Me. Please. Okay. Let's go Yes. there. What are they doing there? They're gonna jump there? Wait. Şşt, lan. Oh, jumpladı valla. Anastasia, how do you like to feel when you record this kind of videos? Amazing. Amazing? You like it? Amazing. This is your new job. Amazing. Just for food, okay? No, food, flight tickets, and accommodation. I am ready to That's do it? that. Plus minus, yeah. The rest we can manage. But after 2 months, don't say anything, okay? You accept everything right When I'm now. gonna die from hunger, when you're not gonna be feeding me? I'm gonna feed you, of course. I can make a sandwich for you. Bak atlıyorlar burada. Gel lan atlayalım. Allah. You gonna jump, brother? I'm gonna do backflip, but I... No way. I'm gonna make a video for you, bro. Video. Of course, brother. Okay, thank you. You're gonna be famous. Famous, brother. What's your name, brother? My name is Nils. But be careful, okay, Luis? Yeah, sure. Hadi bakalım. Hadi yürü bakalım. Filma nu. Filme nu. Better be doing good. Hadi bakalım. Atlıyor valla. Okay. Abi hava 15 derece. Allah gitti çocuk. Bravo lan. Luis çık dışarı. Heh. Bravo Luis. Bravo. Luis gitti. Anastasia. Sıra sende. Hadi jump. I wouldn't jump. Are No? you jumping? Brother you go. Bro, I know. No. It's so far down. Sıra bende. Hadi ben atlıyorum. Are you ready? No. Jump. Jump. I'm filming. Everything For filming. Exactly. How much you have followers right now? Now 189,000. So, as soon as you're gonna reach 200,000 followers on your YouTube channel, you're coming back to Copenhagen and you're jumping with what is your name? Oscar. Oscar. You're Oscar. jumping a backflip with Oscar from here in Copenhagen. How about that? Perfect idea, but I don't have 200,000 visa. followers. I will make sure you will have visa. What is this for? I have YouTube channel and we are making videos about Copenhagen. So you are the good guys here. Yeah. Where are you from? We're from Amager. Me and him, we're from Amager. We're from Amager, man. Amager. 77 Køstrup. He's so nice. Nice boy. Good boy. Thank you. Such a good boy. Such a good one. How old are you guys? I'm 16. 16, 17, 16, 16. Wow, you are really young And now it's guys. his turn to do the backflip. Backflip, you're gonna make it? If I did Okay, do it, brother. Ligner skider godt der. But be careful, okay? Oğlum ben Learn korkuyorum. because you're gonna do it when you're gonna get 200,000 followers. Okay? 2,000, okay. Maybe 200,000. 200,000. Exactly. So you have 20k left to. We need to meet another country with you, okay? I'm gonna flip again. I'm injured, you know? Okay, wait. What's the name of your channel, man? Sezer Yılmaz. Oha gitti valla. Whoa! 10 points. That's gonna be Brother, in the 10 points for you. You can Ya. try hang down from Bak çocuklar atlıyor böyle işte. Hadi gidelim biz. Let's go. Nice to meet you guys. Yeah, you too, man. Enjoy your day. Can we see the channel? Of course. Do you have phone or Yeah, something? we'll go down and get it. Let's make it. We are famous now. You're 100% famous. I want to show my mom. Anneme göstermek istiyorum. Çok tatlı ya. Lan ne kadar güzel tatlı çocuklar ya. He hasn't YouTube, man. He doesn't have YouTube application. I have YouTube, bro. It's younger generation doesn't use YouTube. It's because I don't have space. I don't have space on my phone. Young generation watch TikTok. You gotta look at my private photos, man. That's not good. Oh, follow, subscribe, Yeah, we and follow turn and on the subscribe. bell to Yeah. watch every single video. You're gonna watch yourself there, okay? How long time? How long time? It's gonna take like 1.5 Week? months, yeah. A month? I have- We're not yeah. remember. We're not gonna remember. We'll remember it. We'll remember it. Bye, guys. See you guys. Thank you so much. They're so nice actually. Danish people are very nice. He's going again. Bro, jump from everywhere, but be careful for your arm, okay? I got injured from my arm. They will not be careful. They don't care. Because when I jumped from the sea, I got injured. That's why I'm saying like this, yeah. I jumped in Vietnam from a cave 5 meters. 5 meters. I almost died from scare. No. I was pushed by the crowd. Not pushed like physically, but it just was mental pressure. But yeah, 5 meters in a cave, that was 5 intense. meters is very high. Yes, I thought I will die. Don't do that. And I had my lashes on and everything, so I was like... How can I feed you again, you know? Don't do that again. I need to give you food and accommodation. Food and accommodation, remember? That's it? Well, maybe sometimes alcohol there and there. Alcohol? No, not included alcohol. Alcohol is expensive. Depends where. I'm just kidding.
Günaydın, günaydın dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Futbol oynuyoruz. Hem de kimle? Bu arkadaşlarımızla, Alex'le ve dün tanıştığımız Yek'le. Küçük bir sahada oynayacağız ama oynayacağız ya. Aman aman. No. O zaman izleyin. Direkt vurma challenge'ı. Ne diyorsun? Abi bir tane daha vurayım. Neyse bir tane vurduk. Çok güzel bir futboldan sonra duşumuzu aldık, yenilendik. Artık şehri tanımaya gideceğim ama gitmeden önce de hostelde bir kahvaltı yapayım dedim. Bunlar var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bayağı sağlıklı. İsterseniz de burada tost da yapabilirsiniz. Buradan ürünlerinizi alıp ekmeğinizi, hindinizi, kaşarınızı ya da yiyorsanız domuz etinizi. Ben bunların hiçbirini yemiyorum şu anda. Ya da isterseniz bu şekilde patates kızartması kısmı da var. Anne patatesini de yiyebilirsiniz. Genelde aynı bak. Sandviç yapma stili yapmışlar burada. Bizdeki o domates peyniri beklemeyin tabii ki de. Kahvenizi de buradan alabiliyorsunuz. İsterseniz yoğurdunuz, sütünüzü de buradan alabilirsiniz. Öncesinde oradan tabağınızı alıp daha sonrasında geliyorsunuz buradan tabağınıza doldurabiliyorsunuz. Böyle bir sistemleri var. Bak şurada da en sevdiğim şey Nutella'yı da kullanabilirsiniz. İsterseniz kaba doldurup yiyebilirsiniz. İsterseniz de bunların kendi özel dün yemiş olduğumuz ekmeklerinden de yiyebilirsiniz. Tabii ki de vegan şeyler de koymuşlar. Beni düşünmüşler. Ben mesela bundan alacağım. Bunları yiyeceğim. Çünkü vegan bunlar. Çok iyi. Elma da var. Ben pesketeryen oldum demiştim hatırlarsanız. Tam 1-1,5 aya yakın. Bir ay oldu ya. Bir ay oldu. Et yemedim henüz. Tavuk da yemedim. Devam. Niye yemediğimi söyleyeyim. Çünkü yediğimiz tüm hayvanlar şu anda endüstriyel. Yani hiçbiri normal beslenmiş düzgün hayvanlar değil maalesef. O yüzden. Giderim mesela dağda bayırda bir yerde işte otlanmış hayvan olur. Kesilir onu yerim. Hani şeyde değilim böyle işte hayvanlara canilik yapılıyor falan. Yok abi biz zaten doğaya geliş amacımızda avlanarak büyüdük. Sadece bitkiyle büyümedik ama dediğim gibi şu anki yediğimiz şeyler sağlıklı değil maalesef. 2 tane sandviç yaptım. Vegan sandviç. Benim içinde peynir. İkisinin içinde de aynı var zaten. Başka opsiyonum yoktu biliyorsunuz. Patates vardı ya orada. Yemin ediyorum bir patates yedim. Ulan bu kadar lezzetli patates olamaz ya. Çok iyiydi. Sözde diyet yapıyoruz ama yine patates yedik. Ama çok lezzetliydi. Abi dışarıda kahvaltı ben baktım videolarda. Eren'in videosuna baktım. Buradan ona selamlar olsun. Bir kruvasan bir tane kahve alıyorlar. 20 euroya. Çok pahalı. Gayet güzel. Kahvemiz de var. Daha ne olsun. Yiyelim, bisiklet atlayalım, şehir turu. Hadi bakalım. Şimdi bisikleti park ettim. İşte Kopenhag deyince aklımıza gelen ilk yer Nyhavn. Yani yeni liman anlamına gelir arkadaşlar. Yıllar evvel 1673 yılında 5. Hristiyan tarafından burası yapılıyor ve liman kenti olarak kullanılmaya başlıyor. Peki burası neden bu kadar ikonik? Şöyle tam şehrin merkezinde oluşu, işte buradaki şu turların oluşu, ondan sonra restoranların, renkli binaların burada oluşu burayı en ikonik yapan yer. Yani Kopenhag deyince aklımıza gelen yer Nyhavn. Yani yeni liman. Tabi burada hala ticaret devam ediyor. Burada turlar yapılıyor. İşte günlük bayağı bir turistin gelmesi burayı hareketli hale getiriyor. Restoranların, barların olması çok güzel. Buradaki restoranlar daha önceki videolarda izlemiştim. Hani direkt şehrin merkezi olmasına rağmen en pahalı restoranlar değil. Maalesef bizde hani biraz daha denize yakınlaştıkça ya da merkeze yakınlaştıkça çok pahalılaşan şey aslında burada inanılmaz farklılaşmıyor. Nasıl burada fiyatlar böyleyse bir iki arka sokakta da aynı fiyatları görebiliyorsunuz. Bunların dün yemiştik hatırlarsınız. Ekmek geldi. Ekmeğin üstüne biz bir şeyler yaptık. Ama o hali hazırda gelir. 3 tane ekmek olur. Onun üzerine işte seçersin istediğini. Onlar ayarlarlar. Smørrebrød diye bunların yemekleri var. Zaten Danimarka'nın tek yemeği denilebilir ünlü olarak. Ve gerçekten de dün yediğim şeyler çok lezzetliydi. Sevdim yani. Özellikle balık ürünlerini. Zaten başka da bir şey yiyemiyoruz. Çok güzeldi. En ünlü bina şu zaten. Nyhavn. 17 yazıyor. Gördünüz mü? 17. yüzyılın sonlarında yapılıyor dostlar. Bu kanal boyunca uzanan evlerin çoğu 17 ve 17. yüzyıldan kalıyor zaten. Özellikle 9, 18, 20 numaralı evler orijinaldir, korunmuştur. Şimdi bu 17 ise şu 18 mi acaba? Ya da 16 mı? Şu olabilir 18. Herin Kazan var ya. Tam eski evlere benziyor çünkü. 18 o olsa bir araştırayım bakayım sizler için. 20. Aynen 20 de bu.
kesin bu. Çünkü bunların ikisi çok eski, evet belli oluyor. Hatta şu da eski duruyor bayağı, bak 1881 mi yazıyor orada. Ulan ne kadar güzel ya. Ya böyle bir şehre gelip insan nasıl mutsuz olabilir ki? Her şey düzen içerisinde, herkes mutlu, insan üzülmüyor değil. Bak şimdi bunlarla da ilgili bir trik var. Eğer buradan alırsanız mesela daha pahalı oluyor. İleriden alırsanız daha ucuza da oluyor. Bunların hepsini araştırmanız lazım arkadaşlar. Gelmeden önce lütfen blogları okuyun. Her şeyi araştırarak gelin buraya. Eğer zamanım yeterse bugün, çünkü bayağı bir yere gideceğim. Kanal turu da yapacağım. Yaklaşık 1 saat 2 saat falan da sürüyor. 60 dakikalık da var. Hani 20 dakika olsaydı olabilirdi ama 1 saatte kanal turu Hollanda'da yapmış, işte Brüj'de yapmış biri olarak tekrar burada yapmak. Ama burası da çok güzel. Değerlendireceğiz. Bak tam merkezin girişinde olan yer 169 kron. Şurası 60 kron arkadaşlar. Yani buradan alacağınızı oradan alırsanız aynı şeyi yaklaşık 100 kron daha ucuza yaparsınız. Yani bugün de kronun ne kadar pahalı olduğunu söylememe gerek yok. O yüzden lütfen doğru tercihlerde bulunun. Videoyu izleyenler buna dikkat ederse iyi olur. Ceplerine en azından bir yemek parası kalmış olur. Öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi ben bir de diğer tarafa yürümek istiyorum. Şimdi Danimarka'ya dedik ki 6 milyon nüfus var. Kopenhag 800 bin dedik. İşte dünyanın en mutlu, en iyi insanları, ondan sonracığıma en güvenli şehri dedik. Peki bundaki sebepler ne? Gelin biraz bunlardan bahsedelim. Yani Danimarka ya da Kopenhag bunu nasıl başardı? Arkadaşlar şimdi düşünün ki ben burada yaşayan bir vatandaşım. Devlet diyor ki kardeşim bana vergini ödeyeceksin. %40 ile %60 arasında. Dün konuştum ben adamlarla. %40 ile %60 arasında bir vergi ödeniyor. Hatta %40 ile %50 diyelim biz ona. Google bize 60 diyor ama öyle değilmiş. Dün %40 ile 50 arası dendi. Yaşayan birinin bilmesi daha mutlak tabii ki de. Diyor ki kardeşim verdin bana bunu diyor. Ben sana diyor eğitimi diyor bedava yapacağım. Üniversiteni, liseni, ortaokulunu, ilkokulunu tamamen bedava hale getireceğim. Üstüne diyor tüm buradaki sağlık imkanları yine hepsi bedava olacak diyor. Daha sonra diyor ki ilk 18 yaşına kadar da diyor okuduğun dönemde ben sana destek olacağım diyor. Sonra diyor ki iş bulasıya kadar yine destek olacağım. Oldu ki diyor çalıştığın yerde işsiz kaldın diyor. Ben sana yine destek olacağım. Ama diyor ki bana her ay diyor iş aradığına dair bir belge göster. Ben de sana o eski yerde çalıştığın kadarının parasını vereyim. Hi, how are you? Are you from here? No. Holland. Which canal is better, Amsterdam or here? What do you think? Amsterdam. Amsterdam. No. For me, Bruges. You're from Brugge? No, like for me, best canal is Bruges. Have you been in Amsterdam then? Yeah, I've been. Oh, I've been. Brugge is beautiful. Brugge The is flowers, beautiful. Yeah, flowers also. The buildings are very they cool. are also nice. So, how long you gonna stay here? Tomorrow we leave for Roskilde. Roskilde, another city, yeah? City, yeah. Another With city. the caravan. And you? Yeah, I'm going to Stockholm tomorrow. Stockholm. So I'm You gonna are pay. from? Turkey. I'm from Turkey? Turkey, yeah. Oh. You been in also my country? Yeah, we've been there. Where have you been? Ankara? Istanbul. Istanbul. And Marmaris. Marmaris. How was your experience? Istanbul was Uh-huh. beautiful, and Marmaris was just holiday, sun, water. Sea, and water, sea, yeah. And you're from? I'm from Izmir. 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 You been Where, in Izmir? No, they have beautiful women, my husband told me. They are beautiful actually. That's true. That's really true. pretty. They are really pretty. I think they're pretty. They are. You are pretty also. You are handsome also. What are your names? My name is Lolita. Lolita? Ron. Ronnie Wood. Nice to meet you guys. Enjoy your trip. See you. Bye bye. Bye bye. Bak Hollanda'dan gelen insanlar da bu kanalla ilgili konuşmalar yapıyor. Amsterdam gerçekten kanal olayını fazla büyütmüş, fazla görmüş. Burayı da hani keşfetmeden konuşmak doğru olmaz ama en son Brüj'de yaptığımız tekne turda wow'du açıkçası. Şimdi ben buradan şehrin diğer tarafını da dolaşmak istiyorum ve sizlere de göstermek istiyorum. Şimdi Danimarka diye bahsediyorduk. Devlet bu imkanları veriyor. Karşılığında vergisini alıyor. Şimdi bu insanlar dünyanın en mutlu endeksinde 2. sıraya yer değiştiler. Önceden 3 kere de 2012'den beri 1. sıradalardı. Şimdi bunlar neler aslında? Neden dünyanın en mutlu insanları bunlar seçiliyor? Birincisi arkadaşlar devlette yolsuzluk yok. En önemli insanların savunduğu şey bu. Güvende hissedilen noktalar çok fazla. Zaten dünyanın en güvenli şehri olmuş. Üçüncüsü tabii ki de yıllık milli gelir hasıla, yani kişi başına düşen milli gelir. İnsanların durumları iyi burada, kötü değil. Yani gördüğüm kadarıyla Kopenhag'da inanılmaz bir göçmen nüfusu da yok. Bu da onlar için çok büyük bir etken. İşte negatif yönlerini, pozitif yönlerini vurduğunda pozitif yönler çok fazla çıkıyor. Yani bu ülkede tek olmayan şey bizde de her yerde olan dağ, hava, su
Yani deniz. Burada da deniz var ama aynı deniz değil. Ve hava arkadaşlar, en önemlisi hava. Yani bu adamlar şimdi yazın bile, bak ben biraz bisikletle gelirken üşüdüm. Ama yine de yazın fena değil. 2 ayları güzel ama baktığında 10 ay boyunca bunlar kar, kış, kıyamet görüyorlar. Burası yine inanılmaz soğuk olmuyormuş. -5'e kadar genelde görüyorlarmış ama baktığında Danimarka'nın diğer kuzey taraflarına falan çok daha soğuk oluyor. Öyle bir yer ki maksimum 52 kilometre uzaklaşabiliyorsun Danimarka'da herhangi bir deniz noktasından. Yani denize çok yakınlar ama dediğim gibi o deniz keyfi, bizdeki o renkler maalesef buralarda yok. Zaten o da burada olsaydı daha ne olsun yani. Hani. We just met Anastasia. It's me again. So where we are right now? We are at the very famous food market, Torvehallen. And it's so expensive, you say. On the more expensive side. Okay. Yeah. I usually, for example, go to regular stores to grocery shopping. But if you want something like special or extra good quality or something, then of course we go here. You have everything. I have everything here. You have everything. Meat, fish, and then there's a food market there. Actually, people do pay money to have tours here. Actually, so a few groups. They do with tour the guide, here? Exactly, with the food. Let's see around then. And then we're gonna get coffee? There's a smørrebrød, yeah? This is something that you ate, only one for 15 euros. Abi 15 euro nedir ya? Abi yemeyin ya. Yemin ediyorum nasıl bir pahalılık bu? Ben sordum maaşlar nasıl falan. Salaries around like 3-4,000 euro here, yeah? Mostly. A little bit less. Little bit Depends less. on the industry, depends on everything. Yani 3-4 bin euro alıyorsun. Bir tane sandviçe 15 euro veriyorsun. It's not fair, you know? It's not fair, but this place is also mostly for tourists. Turist. Bak Danish balıklar var. food. Yalnız balıklar var ya canavar gibi gözüküyor. Somona bak, rengi çok güzel. Balıklara bak. So also there's another building. So let's check it out there. Like restaurants, coffee Like this. Buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Peynirinizden, etinizden, tavuğunuzdan sandviçine kadar. Bak sandviç sonunda 70 bir şey gördüm ya. Allah'ım yarabbim, 10 euro o da. Turkey probably, like when you go to bazaars, it's like you go to these kind of places for cheaper veggies, Yeah, for yeah, cheaper yeah, stuff. Here's a little bit more expensive. More expensive. 1 kilo 240. But yemin ediyorum it's very good. Maşallah ya. Çok iyi oğlum. Bizde bile böyle yok. Kirazın güzelliğine bak. Tabii 240 da çok para ya. Çeyreği zaten 60. This is something that we would get on a granny's backyard usually. This one is expensive. Tomatoes. Oğlum sebzeler, meyveler ne kadar kaliteli. Is there a farm in Denmark? They do farm? Do you know? Yeah, Yes. a lot. They actually, I'm not sure. No, I will not be responsible for answering this question. Not like Netherlands, because Netherlands is the biggest one. They do shakes here. Shakes around 70. Like so like everything's minimum 10 euros. And this is like sandwich again. 12-13 euros. Better make it yourself. If you make yourself, everything is cheap here. Yes. Like when you compare selling, you know? Yes. Pound of chocolate is like 6 euro. No, like Less. 5 euro. Yeah. Finally, under the 10 euro, you know? Exactly. But it's actually really, really good. I'm sure. So we're gonna get coffee here or another place? It doesn't really matter, sure. Aa burası çok güzelmiş ya. Her şey çok kaliteli. O kadar kaliteli ki her şey. Hani hissedebiliyorsun ya. O kirazından tut kahvesine, kahvesinden tut o kruvasanına kadar çok kaliteli. Arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğim. Yeni bir video serisine geçeceğiz. Yine Danimark'ta olacağız. Danimarka'da güneşlenenlerin yanına gideceğiz. Nerede güneşleniyor bu insanlar? Ne yapıyorlar? Kanalda yüzenleri göreceğiz. Aynı zamanda bir de tarihçesinden, şehrin biraz düzeninden bahsettik ama biraz da insanlarla daha fazla sohbet edelim. Biraz yakalayalım yerlilerini, ne yapıyorlar, ne iş yapıyorlar burada. Nasıl bir standartları var? O videoda tekrar görüşmek üzere. I'm gonna finish this video. Do you want to say something? Come to Copenhagen, spend money smart. Research a lot, where to go, where's best, cheapest and stuff like that. Yeah, that's true. Thank you so much. You're welcome. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. The Sezar her yerde. Görüşmek dileğiyle.